Çekirdek donanmadan Milgem donanmasına. 2. bölüm. Cumhuriyet donanmasının gerek kuvvet yapısı ve gerekse doktrininin NATO çıkarlarından milli çıkarlara en keskin dönüşü Kıbrıs'ta Türklere yönelik katliamların başlamasıyla tetiklendi. Söz konusu tetikleme, ortaya çıkardığı doğrudan ve dolaylı sonuçları ile 20. yüzyıl sonunda adı koyulan Milli Gemi Projesi'nin yol haritasına da büyük katkı sağladı. 1950 yılında Dışişleri Bakanımız tarafından Türkiye'nin Kıbrıs sorunu yoktur diyebilecek kadar jeopolitik körlük içindeydik. Bu sözlerden 5 yıl sonra 1955'te adada Türklere karşı EOK'nın saldırıları başladı. 20 Aralık 1963 gecesinde 128 Türk uykularında öldürüldü. Türkiye'nin yaşanan etnik temizliğe rağmen adaya müdahalesine izin verilmiyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran 1959 Zürih Konferansı ve 1960 Londra Anlaşması Türkiye'ye garantörlük hakkı verdiği halde kuvvet yapımızı bu yönde geliştirmemiştik. 17 Nisan 1964 tarihli Ulus Gazetesi'ne verdiği mülakatta Başbakan İnönü şöyle diyordu: İttifakın içinde mesuliyeti olan Amerika'nın önderliğine güveniyordum. Şimdi onun cezasını çekiyorum. Bu mülakattan 2 gün önce de Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta da yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır diyordu. Johnson Mektubu. 2 Haziran 1964 tarihinde adaya müdahale edeceğini açıklayan İnönü hükümetine Amerikan ultimatomu 5 Haziran 1964 günü geldi. Mektupta Johnson açıkça benim verdiğim silahları kullanamazsın. Eğer Sovyetler sana saldırırsa NATO yardımına gelmez diyordu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile 12 Temmuz 1947'de Truman Doktrini'nin askeri yardım anlaşmasını imzalamıştı. İkinci maddesi şöyleydi: Türkiye, yapılacak yardımı tahsil etmiş bulunduğu amaç doğrultusunda kullanabilecektir. Johnson mektubundan kamuoyunun haberi ancak 1966 yılında olacaktı. Türkiye istese de Haziran 1964'te Rumlar ve Yunan tarafından güçlü şekilde savunulan adaya müdahale edecek askeri kapasiteye sahip değildi. Amfibi gücü yoktu. Çıkarma gemileri yoktu. Uçar birlik harekatı için yeterli helikopteri yoktu. Şileplerle yapılacak bir güç intikali çok ağır kayıplarla karşılaşabilir ve bu yenilgi yaratacağı psikolojik etkiyle gelecekte yapılacak yeni girişimleri caydırabilirdi. Böylesine deniz aşırı amfibi bir gücü geliştirmek ancak Johnson mektubundan sonra gündeme alındı. Deniz aşırı güç intikal yeteneğimiz mektuptan 10 yıl sonra hazır hale getirildi. Bu da milletin feraseti sayesinde başarıldı. Donanma Vakfı'nın kuruluşu ve TCG Berk ve Peik denemesi. Tarihimizde 1909-1919 arasında yaşanan 1. Donanma Cemiyeti girişimi sonrası 2. girişim Kıbrıs krizi sayesinde ortaya çıktı. Kıbrıs'a müdahale edememenin acısını yaşayan kamuoyunun duygularına Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Mayıs 1965 manşeti cevap verdi. Başkasının vermediğini millet yapar. Böylece millet nezdinde donanmaya destek için büyük bir bağış kampanyası başladı. Bağışlar yeni çıkarma gemilerinin yapılabilmesi için çığ gibi büyüyordu. Halkın bu muhteşem ilgi ve desteği karşısında başta dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran olmak üzere 178 kurucu asil üye Kasımpaşa'da divanhanede, bugün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olması gereken ancak ne olduğu henüz belli olmayan binada 11 Mayıs 1965 günü bir araya gelerek Türk Donanma Cemiyeti'ni kurdular. Cemiyet, millet yapar kampanyasını devraldı. Kendi gemini kendin yap programı çerçevesinde cemiyet kuruluşundan sonra 5 yıl içinde Gölcük, Taşkızak, Haliç ve Camialtı tersanelerinde 10 avcı bot, 12 LCU, 20 LCM inşasına destek sağladı. Bu vakıf sayesinde 10 yıl sonra 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a yapılacak amfibi harekatın
32 parça çıkarma gemisi donanmaya teslim edildi. Bu çıkarma gemilerinin ana makineleri için Amerikan yardımı ile gelen ve hurdaya çıkan tankların dizel motorları kullanılmıştı. Bu makinelerin deniz suyu ile soğutulmasına olanak tanıyan teknik müdahaleyi askeri tersanelerimiz yapmıştı. Oramiral Necdet Uran, 1965 yılından itibaren genişleyen donanma cemiyeti, 1972 sonrası vakıf sayesinde hedefini büyüttü. Gölcük'te ilk kez Amerikan Claude Jones sınıfı refakat muhribi örnek alınarak Berk Refakat Muhribi 1967 yılında kızığa konuldu. Gemi 1972 yılında donanmaya katıldı. Gölcük'te bundan evvel 1963-1966 yılları arasında TCG Koçhisar karakol gemisi Amerikan dizaynı ile inşa edilmişti. Bu gemi Türkiye'de inşa edilen ilk muharip unsur idi. Amerikan muhariplerinin gelişi. Amerika Birleşik Devletleri Türklerin Berk hamlesine ilk kez 1967 yılında 3 adet Fletcher İ sınıfı muhribin ödünç statüde transferiyle karşılık vermişti. 3 gemi 18 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan ilk muhriplerdi. Ancak yine de Kıbrıs ve Yunan tehdidi paralelinde erişilen muhrip sayısı yetersizdi. 1968'de TCG Peik kızığa kondu. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri 1970 yılında 2 Fletcher sınıfı, İ sınıfı muhribi çok düşük bir fiyatla satarak karşılık verdi. Bunun temel nedeni hem Peik'in başlaması hem de 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan 2 yıl sonra Akdeniz'de teşkil edilen NATO Akdeniz Çağrı Kuvveti'ne Türk Deniz Kuvvetleri'nin de katılmasının Washington tarafından destekleniyor olmasıydı. Bu kuvvete Türkiye'nin ancak muhriplerle destek vermesi mümkündü. O dönem elinde sadece 4 paşa sınıfı İngiliz yapımı muhriple 18 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan 4 G sınıfı ve 3 İ sınıfı olmak üzere 11 muhrip vardı. Amerika Birleşik Devletleri kısa sürede çok düşük fiyatla 2 İ sınıfı muhribin satışını onayladı. 1974 yazında Kıbrıs Barış Harekatı'na Harp Filosu Komutanı sancak gemisi olarak katılan TCG Berk'in kardeşi TCG Peik, donanmaya harekattan bir yıl sonra teslim edildi. Onun inşaatı 1968'de başlamış ve 7 yılda tamamlanmıştı. Daha sonra Berk projesine devam edilmedi. 1967 ve 1970'te kısa aralıklarla Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen 25 yaşındaki 5 adet İ sınıfı muhribin donanma envanterine girmesi karar vericilerde o yılların ekonomik koşulları ve sanayi altyapısının yetersizliği ve Ege ve Akdeniz'de gelişen Yunan tehdidi nedeniyle kısa dönem çözümü olarak değerlendirilip Berk projesinden uzaklaşmayı tetiklemiş olabilir. 1978 yılında Gölcük Tersanesi'nin genç mühendisleri Ankara'ya Berk projesine iyileştirilmeler yapılarak devam edilmesi teklifini getirmiş olsa da komuta kademesi tadil edilmiş Berk projesini onaylamadı. Böylece söz konusu karar 2011 Eylül'üne yani ilk Milgem'in donanmaya katıldığı tarihe kadar geçen 41 yıllık gecikmenin de sebebi oldu. Berk projesinin terk edilmesinin temel nedenlerinden birisi de gemide kullanılan ana tahrik sisteminin harekat ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesiydi. O dönemin karar vericileri nasıl olsa Amerika Birleşik Devletleri veriyor rahatlığı içinde düşünerek Yunanistan'la harbe hazır olmayı bütçeden ciddi finans aktarımı gerektiren yeni gemi inşa programına tercih etmiş olabilirler. Ancak Amerikan sistemine bağımlılık ve tek taraflı güven de bu kararlarda etkili olabiliyordu. Bu konuda en çarpıcı örneklerden birisini merhum Oramiral Özden Örnek, Milgem'in Öyküsü isimli kitabında şöyle anlatıyor. 70'li yılların başında Genelkurmay Başkanlığı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'da savunma planlamasında etkinlikle uygulanan planlama, programlama ve bütçeleme sisteminin ülkemize de uygulanması konusunda sisteminin faydalarını anlatan bir briefing sunuyordum. Dinleyiciler arasından yüksek rütbeli bir general sunum sonunda bana şunu söylemişti.
Oğlum, niye para harcamak için bu kadar sıkıntı çekiyoruz? Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne söylüyoruz, onlar gönderiyorlar. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilen savaş gemileri yılda bir kez Türkiye'deki Savunma İşbirliği Ofisi ve Amerika Birleşik Devletleri kurumları gelip denetler ve nasıl kullandığımızı değerlendirirlerdi. Bu durumda yeterince rahatsızlık veren bir durum idi. 1970'ler sonrası Amerika Birleşik Devletleri 2002 yılına kadar Türkiye'ye 12 denizaltı, 16 muhrip ve 14 firkateyni kira, hibe, FMS satışı ile transfer etti. 60'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılıktan kurtulma hamleleri. 7 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Oramiral Necdet Uran, ulusal çıkarlarımıza ve milli duruşa son derece önem veren bir liderdi. Amfibi alayı kuran, çıkarma gemilerini inşa ettiren, donanma, cemiyet, vakfına öncülük eden, ilk büyük savaş gemisi inşa projesi Berk projesini başlatan oydu. Diğer yandan ilki 1948'de intikal eden 11 adet Amerikan kaynaklı denizaltıları her 3 ila 4 yılda Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun süreli bakıma göndermeye son veren komutan da oydu. Bu durum, yani gemileri bakıma Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek Türk donanması için küçük düşürücüydü. Denizaltıların 3-4 yılda bir bakımlarını yapacak lojistik ve teknik altyapımız henüz oluşmamıştı. Bunun için öncelikle Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları Amerika Birleşik Devletleri'ne MTGS, MIT ve Michigan Ann Arbor Mühendislik Gemi İnşa bölümlerine eğitime gönderdi. Bu subaylar stajlarını Amerikan Deniz Kuvvetleri tersanelerinde yaparak dönüşlerinde Amerikan tersane modelini Gölcük ve Taşkızak tersanelerinde uygulayarak büyük değişim yarattılar. Gemilerin yedek parça akışını da deniz ikmal subayları kısa sürede bir sistematiğe ve bürokrasiye oturtarak 1963 sonrası donanmamız tüm muhrip ve denizaltılarımızın overolünü kendi tersanelerimizde yapacak bir konuma geldi. Bu gelişmelere rağmen tersanelerimizin teknoloji transferine ve yetenek artışına acil ihtiyacı vardı. Örneğin Yüksek Mühendis Amiral Nadir Kınay'ın hatıratında belirttiği üzere 1975'te Türkiye'de saç bükecek 2 fabrika vardı. Biri Kara Kuvvetleri'nin Tuzla Cip Fabrikası, diğeri de Ankara Şeker Fabrikası'ydı. Almanya'ya yöneliş. İnebahtı yenilgisiyle sürekli gerileme içine giren Osmanlı donanması, sanayi devrimini de ıskaladıktan sonra teknoloji devi batılı ülkelerin gemi pazarına dönüştü. Osmanlı'dan donanma mirası devralamayan Cumhuriyet döneminde de çekirdek donanma, Hollanda ve İtalya'dan alınan denizaltılar, muhripler ve hücum botlarla kurulmuştu. Daha sonra Almanya ve İspanya'dan da gemi tedarik edilmiş, İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerden gemi ve silah alınmıştı. 1945 sonrası jeopolitik çekim alanına girdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri, hibe, kira ve satış yolu ile donanmanın tedarik sistemine girmişti. Ancak Yüce Atatürk'ün dediği gibi dış pazarlardan temin edilen savaş gemileriyle donanma yapılmasının zorluğu her an hissediliyordu. Daha da kötüsü, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre Türkiye'ye gemi tedariğine onay veriyordu. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nden denizaltı tedariği yapılıyordu. Ancak onların da elinde Türkiye'ye verilecek konvansiyonel denizaltı sayısı hızla azalıyordu. Söz konusu kaynak tükendiğinde ne yapılacaktı? Diğer yandan Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaşananlara ek olarak 1973'ten itibaren Ege'de başlayan kıta sahanlığı krizi nedeniyle artık birinci ve öncelikli rakibi Yunanistan idi. Sovyetler Birliği tehdit sıralamasında 2. sıradaydı. Örneğin geçmişte olduğu gibi Türkiye Karadeniz'de NATO tatbikatı yapmıyor ve yaptırmıyordu. Ege harekat ortamı için Türkiye'nin denizaltılara ve hücum botlara ihtiyacı vardı. Bu kapsamda Yunanistan da silahlanıyordu. 1965'te Yunan tarafı Almanya HDV Kiel tersanesine ilk Glafkos sınıfı dizel elektrik denizaltı siparişi verdi.
1970'te Fransa'da CMN tersanesinden 4 adet La Combattante sınıfı hücum bot tedariğine yöneldiler. İşte bu konjonktürde Türkiye, gelişen Alman gemi inşaat sektörü ile işbirliği içine girdi. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden 10 yıl sonra denizaltı ve su üstü gemisi inşasına, 1960 sonrası ihracatına izin vermişti. Türkiye, 1962 yılında Almanya'dan 7 adet kullanılmış Jaguar Fırtına sınıfı hücum bot tedarik etti. 1967 yılında ise bu kez hepsi yeni 9 adet Kartal sınıfı hücum bot tedarik edildi. Bu gemileri denizcilerimiz çok sevdi. Aynı yıl yaşanan Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır'a ait Sovyet yapımı OSA sınıfı hücum botların Styx güdümlü mermileriyle İsrail korveti INS Elliot'ı batırması tüm dünya donanmalarında satıhtan satığa atılan güdümlü mermilere ve onları taşıyan platformlara yönelişi tetikledi. Deniz kuvvetlerimiz de 1970 yılında Norveç'ten ısıya yönelen Penguin füzelerini teminle bunları Kartal sınıfı hücum botlara monte etti. Almanya ile vites büyüten Türk Deniz Kuvvetleri. Almanya ile düşük faizli ve uzun vadeli kredi ve askeri yardım anlaşması üzerinden donanmanın geliştirilmesi için uzun soluklu bir süreç başlamıştı. Jaguar sınıfı hücum botlardan memnun kalan Türkiye, 1971 yılında Alman Kiel HDV tersanesine 3 adet Ay sınıfı denizaltı ve aynı yıllarda Fegesak Lürsen tersanesine 4 adet Doğan sınıfı hücum bot siparişini verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyceoğlu, emekli olacağı 1972 yılının Ağustos ayından önce Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kapsamlı gemi inşa programını böylece hayata geçirdi. Aynı zaman diliminde Türk Deniz Kuvvetleri, Yunan donanmasının aksine asıl su üstü silahı olarak Fransız Exocet füzeleri yerine Amerikan Harpoon füzelerini tercih ediyordu. TCG Doğan, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk Harpoon füzesine sahip platformu olacaktı. Yapılan sözleşmelere göre Türkiye için ilk 2 Ay sınıfı denizaltı ve ilk Doğan sınıfı hücum bot Almanya'da, geri kalan tüm gemiler yani 1 Ay sınıfı Gölcük'te ve 3 Doğan sınıfı İstanbul Taşkızak'ta lisans altında inşa edilecekti. Bu amaca yönelik olarak her iki tersaneden mühendisler ve işçiler Almanya'ya eğitime gönderildiler. Gölcük ve Taşkızak tersaneleri Alman firmalarına ait dizaynların en uygun şekilde montajına yönelik altyapı ve üst yapı değişikliklerine yöneldi. İşte bugünün Milgen başarısına katkı sağlayan tecrübe ve emek birikiminde Almanya'dan akan, yıllar içinde temin edilen denizaltılar, hücum botlar ve firkateynlerin önemli rolü oldu. Almanya'dan denizaltı tedariği hücum botlardan erken başladı. İlk Ay sınıfı denizaltı olan TCG Atılay'ın omurgası 1972'de HDV Kiel Almanya'da kızığa kondu. Gemi 1976'da donanmaya teslim edildi. İlk Lürsen Doğan sınıfı güdümlü mermili hücum bot TCG Doğan'ın omurgası da Almanya'da 1974'te kızığa koyuldu ve 1977 yılında gemi hücum bot filosuna teslim edildi. Ne Ay sınıfı denizaltılar ne de Doğan sınıfı hücum botlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanıldı. Her iki proje Deniz Kuvvetleri'nin öncü 2 tersanesinde dönemin en modern platformlarının inşa edilme süreçlerinin montaj seviyesinde bile olsa kapısını açmıştı. 1976'da ilk Ay sınıfı denizaltının ve 1977'de ilk Doğan sınıfı güdümlü mermili hücum botun Ege'de boy göstermesi, kıta sahanlığı krizinin dondurulması ve 1976'da Bern mutabakatının imzalanmasında önemli rol oynadı. Gölcük Tersanesi'nde devrim. Gölcük Tersanesi'nde 1975 yılında yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bir yıl sonra Ar-Ge projelerini takip ve uygulama için dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın desteğiyle 160 APGEM Araştırma Proje Geliştirme Müdürlüğü çok az sayıda mühendisle kuruldu. 10 yıl önce Amerikan kaynaklı denizaltıların Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek yerine Gölcük'te overole alınmalarını gerçekleştiren denizci mühendislerimiz şimdi de yıllar sonra Uzun Ufuk, K5, Milkon ve Genesis projelerini hayata geçirecek bir yumurtayı döllemişlerdi.
Bu yumurta öyle hızlı büyüyecekti ki bugün zaferinden her kesimin pay kapma yarışına girdiği Milgem'in en önemli omurgalarından birisini ABGE teşkil edecekti. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerikan ambargosu ve etkileri. 1971'de Başbakan Nihat Erim tarafından Amerika Birleşik Devletleri çıkarları paralelinde ülkemiz aleyhine koyulan haşhaş yasağı 1 Temmuz 1974'te Ecevit hükümeti tarafından kaldırılmıştı. Bu olaydan sonra 2 hafta içinde gerçekleşen 15 Temmuz 1974 Cumartesi günü sabaha karşı Kıbrıs'ta gerçekleşen EOK-B teröristi Nikos Samson darbesi 6 ay sonra Türk-Amerikan ilişkilerini 1978 yılına kadar ipotek altına alacak süreci tetiklemişti. Türkiye, darbeden 120 saat sonra gerçekleştirdiği amfibi harekat ile Girne'de kıyı başını tutmuş ve Akdeniz jeopolitiğini Türkiye lehine bugüne kadar değiştirmişti. Birinci harekat 21 Temmuz'da tamamlanmış, ikinci harekat 14-16 Ağustos 1974 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri bu gelişmelere o kadar tepki içindeydi ki bazı Amerikalı senatörler Türkiye'ye nükleer silah atalım diyebiliyordu. Bu arada Amerikan Başkanı Nixon'ın siyasi kariyerine son verecek Watergate skandalı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Harekatı'nın ateşkes safhasında 8 Ağustos 1974'te yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisinin yeni başkan Gerald Ford ve mütakip seçim sürecine etkisiyle Türkiye'ye 5 Şubat 1975 ve 26 Eylül 1978 arasında silah ambargosu ve yaptırımlar uygulandı. Amerikan ambargosu sırasında Türkiye'ye sevk edilmesi gereken 200 milyon dolarlık malzeme vardı. Bunların hepsinin transferi durduruldu. Türkiye, Amerikan ambargosuna 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Cumhuriyeti'ni kurarak cevap verdi. Bu arada çok hayati savaş lojistiğine yönelik malzemelerin milli üretimine geçildi. Ambargo sonrası muhriplerin 5.38 top mermileri Türkiye'de üretilmeye başlandı. TCG Gayret Muhribi'nin ana tahrik sisteminin en önemli mekanik parçası olan sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan özel alışım pinyon dişli yedek parçası dahi Türkiye'de üretilmiş ve bu başarılar güven vermişti. Ancak gerek kara kuvvetlerinin gerekse deniz kuvvetlerinin muhabere sorunları devam ediyordu. Bugünün dünya savunma sanayi devleri arasında bulunan Aselsan bir vakıf firması olarak 1975'te aslen Kıbrıs Barış Harekatı'nda gözlenen ordunun taktik muhabere zafiyetini gidermek üzere geliştirildi. PRC 965, VRC 966, VRC 967 telsizleri bu kapsamda üretildi. Diğer yandan 1978 yılında Gölcük Tersanesi'nde ABGE tarafından Batan Kocatepe başta olmak üzere muhriplerde gözlenen hava savunma zafiyetlerini azaltmak üzere Sapan Atış Kontrol Sistemi projesi başlatıldı. Sapan sistemi arama radarı, takip radarı, atış kontrol bilgisayarı ve 35 mm toptan oluşan yeni bir sistemdi. Diğer yandan Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı için toplanan başlangıç bağışlarla kurulan Aselsan'a 7 yıl sonra 1982 yılında bugünün en büyükleri arasında olan Havelsan katıldı. Bu firmanın hedefi de hava kuvvetleri için simülatör ve komuta kontrol sistemleri geliştirmekti. Ancak Amerikan ambargosunun dolaylı sonuçlarının devlet bürokrasisinde yarattığı en önemli sonuç 13 Kasım 1985'te kurulan Savunma Sanayi Müsteşarlığı oldu. Bu gelişmeden 2 yıl sonra Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları Cumhurbaşkanı Evren ve Başbakan Özal'ın direktifleri paralelinde kapatılarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı çatısı altında birleştirildi. Bu birleşme finans yönetimi açısından çok büyük fayda sağlasa da Deniz Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın tüm illerde teşkilatlanmış halka denizciliği tanıtma, sevdirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerine büyük darbe vurdu. Bugün Anadolu'da son 38 yıldır denizciliği, deniz kuvvetlerini tanıtan tek bir kurum mevcut değildir. Lisans altında gemi yapmak. Her ne kadar 1970'ler sonrası Almanya'dan montaj sanayine yönelik teknoloji ve bilgi transferi yapılıyor olsa da
gerek gemi inşa projesinin finansmanının yönetimi, gerekse harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ciddi sorunlar ortaya çıkıyordu. Öncelikle gerek HDV gerekse Lürsen, Türkiye'den gemilerin inşa sürecinde milli sanayiden katma değer transferi yapmıyordu. Gemilerin en basit donanım malzemeleri bile Almanya'dan geliyordu. Milli katkı payı ya da Türk gemi inşa sanayinin gerek denizaltı gerekse hücum bot projelerine müdahil olması söz konusu bile değildi. Ancak deniz kuvvetlerinin her iki tersanesi teknolojiye uyumla modern savaş gemisi inşa süreçlerini kurumsal bazda öğrenmek ve tecrübe, bilgi birikimi sağlamak açısından büyük kazançlar elde ediyordu. Diğer yandan gemilerin tedarik finansmanını da kurumların işine geliyordu. Söz konusu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin hibe kaynak tahsisinin azalması ile gemi tedarik finansmanında ortaya büyük boşluk çıkmıştı. Milli bütçe zaten çok kısıtlıydı. Almanya'nın Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı garantili ve Hermes özel sigorta modeliyle desteklenen bir kredi sistemi bu açığı doldurdu. Deniz kuvvetlerinin gemi tedarik tarihinde bu uygulama çok önemli bir kırılma noktası oldu. 1982 yılına gelindiğinde Almanya ilk kez Göben ve Savorana'yı inşa eden Hamburg Blumenfos tersanesi ile Kiel HDV tersanesinin ortak projesi olan MEKO 200T çok maksatlı Firkateyn projesi ortaya çıkıyordu. Bu projenin en büyük özelliği yurt dışında lisans altında ilk kez bir Firkateyn inşa projesinin başlatılmasıydı. Deniz kuvvetleri 1945'lerin muhrip teknolojisinden 1970'lerin deniz savunma teknolojilerine geçişi yaşayacaktı. Donanmada lambadan transistöre geçiş devam ederken transistörden çipe, analog bilgisayardan dijitale ve yazılıma geçiş süreci de başlıyordu. Bu büyük bir devrimdi. Aynı yıl yapılan sözleşme ile 2 gemi Almanya'da, 2 gemi Türkiye'de inşa edilecekti. Yapılan sözleşme ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın Türk Deniz Kuvvetleri ile ortak çalışmasını gerekli kılıyordu. Zira gemide Amerikan top, sonar, güdümlü mermi ve torpido sistemleri kullanılacaktı. Bu da Amerikan FMS kredi sürecini ilgilendiriyordu. 7 Kasım 1985'te ilk MEKO 200T Firkateyni, TCG Yavuz'un inşası Blumenfos Hamburg'da 2 Mayıs 1985'te, ikinci Firkateyn TCG Turgut Reis'in inşası Kiel HDV'de başladı. Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Firkateyn TCG Fatih'in omurgası 2 Ocak 1986'da, son Firkateyn TCG Yıldırım'ın omurgası da yine Gölcük'te 24 Nisan 1986'da kızığa konuluyordu. Bu projeler devam ederken Alman deniz savunma sanayi Türkiye ile olan ilişkilerden son derece memnun şekilde gelecek projelerin temelini de güçlendiriyordu. Bu projelerin arkası sonraki yıllarda Rüzgar, Yıldız, Kılıç sınıfı hücum botlar, MEKO Trak 2A ve B Firkateynler, Preveze, Gür ve Reis sınıfı denizaltılarla gelecekti. MEKO projesiyle ilk kez aynı anda 4 geminin ve Gölcük Tersanesi'nin toplamda 400 kişiyi bulacak subay ve teknik sınıf astsubayları, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da en uzunu 1,5 yıl sürecek teknik ihtisas kurslarına devam etti. Bu durum deniz kuvvetlerinde alt ihtisas astsubay sınıflarının doğuşunu tetikledi. Artık bir elektronik astsubayı meslek hayatının başında silah elektronik, harekat elektronik, muhabere elektronik, makine elektronik gibi alt ihtisas alanlarında uzmanlaşmaya yöneltiliyordu. Subayların branş subaylık görevleriyle bölüm amirlik görevleri de bilinen geleneksel sınıflandırmaların dışına çıkıyordu. Artık astsubaylarımız ilk kez alt saha uzmanlık alanlarına yönelen tam anlamıyla spesyalist teknik eleman oluyorlardı. Bugünün modern donanmasına gidişte bu süreç sadece gemilerdeki uygulamalarda değil, aynı zamanda deniz eğitim ve öğretim sisteminde de son derece önemli etki yarattı. Yazı serisi haftaya devam edecek. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz hayra kaçtı. Ya